Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok istenilen yastığın tarifini vereceğim. Yapılışı çok kolay, çok basit. Bu yastığı iki parça olarak yaptım. Sonra birbirine ekledim. En sonunda pomponları taktım. Bu yastığı örerken ben tek kat ip kullandım. İpim açık renk olduğu için, altındaki yastık da beyaz olduğu için çok fazla altını göstermiyor. Ama siz bunu koyu renk iple yapacaksanız iki kat ip kullanırsanız daha iyi olur. Altını bu kadar göstermez. Benimki açık renk olduğu için içini bu kadar göstermiyor. Daha önce ben yuvarlak yastığı bu çizgileri olmadan düz elyafla yapmıştım. Elyaf kullandığım için, araları göstereceği için ben çift kat ip kullanarak yapmıştım. Instagram hesabımda görsel olarak bakabilirsiniz. Eğer böyle bir yastık yapmayı düşünüyorsanız tavsiyem yuvarlak yastık kullanarak yapın. Çünkü elyafla hiç hoş durmuyor. Daha önce denedim. İşte görsel olarak iyi ama ondan sonra şekli bozuluyor. Hoş durmuyor. Kabarıklığı iniyor. Direkt hazır yuvarlak yastığın üzerine yaparsanız daha iyi olur. Modeli yaparken ben bu şekilde bir ip kullandım. Kendim yurt dışında yaşadığım için yabancı bir marka ip kullandım. İpim bu marka. Ağırlık ölçüleri 453 gramda 742 metre ip var. İpimin özelliği %100 akrilik. 4 medium. Normalde 5 numara tığ ile yapılıyormuş. 5 denedim, olmadı. Bayağı sert oldu. 6 milimetre tığ kullanacağım ama bu ipi battaniyelerde yaparken daha yumuşak olması için 6,5 milimetre tığ kullanmıştım. Bu yastığa toplam ne kadar ip gitti diye soracak olursanız, bu yuvarlak yastığa bir tane yarım yastık kılıfına, bir tane uzun yastığa bu şekilde ip hemen hemen anca yetti diyebilirim. Çok az arttı. Yani sadece bir yastık için ölçü veremeyeceğim. Çünkü bir ipi 3 yastıkta kullanmış oldum pomponlarıyla birlikte. Bu modelde zaten en çok pomponları ipi yiyor. Bu modeli yaparken normal trabzanla başlayıp normal suplada arttırdığımız gibi arttırıyorum. Sadece arttırma yerleri bu çizgilerin arkasında yapıyoruz. Burada belli olmuyor. Modelimize geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sayfamızın daha çok kişiye erişmesi için beğen ve yorumlarınız çok önemli. Sizlerden ricam modele başlamadan bir beğen atarsanız sevinirim. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Şimdi modelimize sihirli halka ile başlıyoruz. Ben sihirli halkamı orta parmağımdan önden arkaya doğru sarıyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Tığımı ipin altından beri alıyorum ve ipi diğer tarafa geçirerek, bakın böyle ters çeviriyorum bir sefer. Sonra bir zincir atarak halkamı oluşturuyorum. Şimdi bu halkanın içine toplam 12 adet trabzan yapıyoruz. İlk trabzanımı zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çekerek sıramıza başlıyorum. Bu çektiğim 3 zincir benim ilk trabzanım sayılıyor. Tığıma doluyorum ve toplamda 12 adet trabzan yapıyorum. ...12 adet trabzanı yaptıktan sonra halkamı sıkıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi bunlar bizim çizgilerimizin başlangıcı oluyor. Şimdi bunları kabartmalı olarak yapacağız. Şimdi bir çoğaltma, bir normal çizgimizi yapacağız. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu 3 zincir bunun tepesine yapmış sayıyorum. Şimdi bir tane de trabzanın arkasından beri trabzan yapıyorum. Şimdi diğer trabzana geçiyorum. Arttırma da bu şekilde olacak köşelerde. Bir tane trabzanın üzerine yapacağız. Bir tane trabzanın arkasından beri yapacağız. Arttırmamız o şekilde olacak. Şimdi ikinci trabzana başlıyorum. Bir tane tepesini yapıyorum. Bir tane arkasından yapıyorum. Bakın ikinci çizgimiz de oluştu. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Hepsini aynı şekilde yapacağız. Bir tane tepesine batıyoruz. Bir tane trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine, bir tane trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Bu şekilde bütün trabzanlarımızı
Bir tane tepesine, bir tane de bu şekilde trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Toplamda 24 adet trabzanımız oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncunun da tepesine battım ve sonuncu trabzanın da arkasından beri yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde çizgili yapıldığı zaman ek yeri de belli olmuyor. Ben daha önce yuvarlak düz yapmıştım. Birleşim noktası ne yaparsam yapayım sürekli belli oldu. İpim de kalındı. 2 kat iple yapmıştım. Ek yeri belli olmuştu. O da hoşuma gitmedi. Ama bu çizgiyle hem ek yeri belli olmuyor hem de farklı bir görsel oluyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu 3 zincir bu trabzan tepesine yapılmış oluyor. Şimdi bu çizgilerin orada arttırma yapacağız dedik. Şimdi trabzanın tepesine bir tane ve trabzanın arkasından bir tane yapıyoruz. Şimdi bu trabzanın tepesine, aradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Bakın uzun, yani bu arkada çizgi yaptığımız trabzanın tepesine bir sefer batıyoruz. Bu trabzanın arkasından bir trabzan yapıyoruz. Çizgiler hep aynı yerde olacak. Arttırmalar hep aynı yerde olacak. Bu aradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Sadece tepesine. Bu çizgi yapacağımız yere sadece arkasından yapıyoruz. Bu çizginin üzerine bir trabzan. Bu trabzanın arkasından bir trabzan yapıyoruz. Aradaki trabzan tepesine normal bir trabzan. Bakın çizginin üzerinde bir trabzan. Ve çizginin arkasından bir trabzan yapıyoruz. Yani şimdi de aralarda 2 tane normal trabzan olmuş oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu trabzanı da çizginin, yani trabzanın arkasından yapıyoruz. Ve sıramı birleştiriyorum. Bu ek yerini kaydırmayalım ki bu çizgilerin arkasında saklansın. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bunun tepesine bu zincir olmuş oluyor. Yani ilk trabzan. İkinci trabzanın üzerine tekrar bir trabzan. Şimdi tekrar çizginin oraya geldim. Bu trabzanın tepesine bir trabzan. Bu çizgi olacak trabzanın arkasından bir trabzan. Bunu hiç kaydırmıyoruz. Hep aynı yerde oluyor çizgiler. Şimdi arada 2 tane normal trabzan var. Normal trabzanların üstüne normal trabzan. Çizgi olacak yerin üzerine bir trabzan. Ve çizgi olacak trabzanın arkasından bir trabzan yapıyoruz. Aradaki normal trabzanlara normal trabzan. Çizginin üzerine bir normal trabzan, bir tane arkasından yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu çizgi olacak trabzanın arkasından bir trabzan yapıyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. Son bir sıra daha göstereyim. Ondan sonrası hep aynı. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu ilk trabzanımız sayılıyor bunun tepesinde. Şimdi arada 3 tane trabzan olmuş oldu. 3 tane normal trabzan. Dördüncüyü de bu trabzanın tepesine yapıyoruz. Ve tekrar çoğaltma olarak bu trabzanın arkasından beri yapıyorum. Bu şekilde bundan sonrası hep aynı şekilde bu çizgilerin oradan çoğaltma yapıyoruz. Yani bir tane tepesine bir tane arkasına yapınca oradan çoğalmış oluyor. Bu şekilde yastığımızın tam bu şekilde yarıya gelecek şekilde, yarı büyüklüğüne gelecek şekilde yapıyoruz.
2 adet hazırlıyoruz. Çünkü bu yastığın önü arkası aynı. Eğer arkasını bu şekilde yapmak istemiyorsanız düz de yapabilirsiniz. Arkası da motifin bu şekilde duruyor. Bu şekilde yastığımızın büyüklüğü kadar yapıyoruz. Ben yastığımın boyunca 2 adet hazırladım. Şöyle göstereyim. Şöyle yastığımın tam kenar dikişine yakın. Çok aynı boyda da yapmadım. Hafif gerdireceğim. Şu şekilde bu mesafeye kadar yaptım. Şimdi bunları birbirine birleştireceğiz. Bir tane motifin tersi bana doğru. İkinci motifin yüzü bana doğru. Yani iki tersi birbirine bakacak şekilde üst üste ekliyorum bunları. Şimdi boşken yastığı eklemiyorum. Şu kadar mesafe kaldığı zaman yastığı içine geçirdikten sonra kalan kısmını yapacağız. Birleştirme yaparken şöyle aynı çizgiler aynı yere denk gelsin. Buradaki trabzanın bir telini diğer trabzanın da bir telini alıyorum. İpimi oradan alıp ilmeğimin içinden geçiriyorum. Buradaki trabzanın arka telinden buradaki trabzanın bana doğru olan ilk telinden alıp ipimi oradan geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürümü yaparak birleştiriyoruz. Buradan bir ilmek, diğer taraftan bir ilmek, ikisinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Buradan bir tel, oradan bir tel. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir tel oradan, bir tel oradan ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürümü yaparak, yani yaklaşık yastık geçecek kadar mesafeye geldiğimizde durup yastığı ekleyeceğiz. Ben şimdi o mesafeye kadar yapıyorum. Sonra diğer kısma geçiyoruz. Ben buradan başladım. Bu şekilde buraya kadar yastık olmadan birleştirdim. Yastık geçecek şekilde burada bir mesafe bıraktım. Yastığımı içine geçirdikten sonra eklemeye devam ediyorum. Yastığı geçirdikten sonra biraz zor oluyor. Yastık da içindeyken aynı işleme devam ediyoruz. Bir tel buradan, bir tel buradan ipimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan ilmeğimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yastığın tamamını birleştirelim. Ben yastığın tamamını birleştirdim. Ek yeri de bu şekilde görünüyor. Ben pomponlarımı hazırladım. Bu videoda pompon yapılışını tekrar anlatmayacağım. Çünkü pompon yapılışını daha önce eklemiştim. Linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer oradan ulaşamazsınız, daha önceki videolara bakarsanız pompon yapılışı ayrıntılı bir şekilde orada var. Şimdi burada hani sıkıştırarak kısa bir anlatım yapmak istemedim. Daha önce ayrıntılı bir video eklemiştim. Pompon yapılışını oradan bakabilirsiniz. Ben her çizginin oraya birer tane pompon gelecek şekilde yaptım. Şimdi pomponumuzu takarken, şimdi düğüm attığımız ipin 2 kat iple bağlamıştım. Şimdi 2 ip bir tarafta, 2 ip bir tarafta. Pompon takarken sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ek yerinde, o iz sürüme yaptığımız yerde bir tarafın ipini, yani 2 tane ipini diğer tarafa, buradan mesela sağdan sola çekiyoruz. Bu diğer ipi de diğer taraftan bu tarafa çekiyoruz. Yani çapraz yapıyoruz. Pompon ortada çok düzgün bir şekilde duruyor. Bakın, pompon iplerini bu şekilde çapraz çekip sıkıştırdıktan sonra düğüm atıyoruz. Bu şekilde olunca pompon çok güzel bir şekilde tam ortalanmış bir şekilde duruyor. Eğer bunu
hepsini böyle geçirmiş olduğumuz zaman o zaman pompon tek tarafa yatıyor. Tam ortada dengeli durmuyor. Bu şekilde gayet dengeli duruyor. 2 sefer düğüm atıyoruz. Sıkı bir düğüm atıyoruz. Hangi tarafı tersini kullanacaksanız tersinden mesela ipi bu şekilde bu arkada saklıyorum. Yastığın içine doğru saklayıp bu fazlalığı keselim. Bir sefer daha göstereyim. Bakın, ikili ipi bir taraftan alıyorum. Bu iz sürme yaptığımız yerden bir ipi önden aşağıya çekiyorum. Diğer düğüm atacağım diğer tarafı aşağıdan yukarı çekiyorum. Pomponları bu şekilde çapraz yapıyoruz. Pomponlar ortada dengeli duruyor. Tam ortada çok güzel duruyor. Bu şekilde 2 sefer düğüm atıyorum. Hep aynı yönde ipimizi saklayalım arka tarafta. Kötü görüntü olmasın. Bakın, biraz ileriden gelip tam dibinden ipimi çekiyorum. Fazlalığı da buradan keselim. Bu şekilde bütün pomponları takalım. Yastığın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Çok güzel duruyor bu yastık. Yapılışı da çok kolay. Bu yastığı yaparken ne marka ip kullandığınız önemli değil. Yani sadece güvendiğiniz iyi bir marka ipi seçin. Çünkü hani bu komple yıkanacak yastık, kılıfı çıkmıyor. Komple yıkanacak, püskülleri, pomponları, örgüsü bozulmayacak bir ip tercih edin. Dediğim gibi içine yastık, hazır yastık kullanırsanız şekli daha güzel duruyor. Tavsiyem hazır yastıkla yapın arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Ben sayfama destek için bu videoma beğen ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler diyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.